Merhaba. Web sitesinde yazdığım vitamin C ve demirle ilgili bağlantıyı bir de sözlü olarak anlatmak istiyorum. Biraz karışık gelebilir ama o kadar çok şeyin cevabı oluyor ve öyle bir aydınlanma olacak ki memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çizerek anlatmayacağım, sözlü anlatacağım ama kafanızda canlandırmanızı rica ediyorum. Şimdi bahsettiğimiz burada şeylerimiz kim? Rolde olanlar. Bir vitamin C'miz var askorbik asit olarak. Bir demirimiz var. Bir hemoglobinimiz var işin içerisinde. Bir de sonra virüsümüzden bahsedeceğiz. Şimdi vitamin C'yi biz üretemiyoruz insanlar olarak. Canlıların çoğu üretiyor ama insanlar bunu üretemiyorlar. Yani biz o türde değiliz canlı olarak. Genimizde yok. Genimizden silinmiş. Dışarıdan almak durumundayız. Askorbik asit olarak adlandıralım. Ona vitamin C demeyelim. Askorbik asit onun molekül adı. Doğada kolaylıkla bütün çoğu bitkilerde bulunan, kolayca elde edilebilen, üretimi de oldukça uygun, maliyetsiz olan bir molekülden bahsediyoruz. Bu molekülün özelliği elektron dönörü olması. Yani askorbik asit dediğimiz madde elektron verebilir ihtiyaç varsa. Aslında bir redoks ayarlayıcıdır. Yani elektronun verip antioksidan da olabilir ama elektron alıp oksidan da olabilir. Böyle bir dengeyi kurmayı o bilir. Yani o kadarını bilelim. Şimdi diğer ajanımız neydi? Demirdi. Demir bildiğimiz demir diye düşünelim. Biz onu vücudumuz içindeki yerlerine göre sınıflandıracağız. Şimdi demirin mesela bizim beslenmedeki demirimiz eksik, işte demir eksikliği falan konularındaki demir de olsa, hücrenin içerisinde bizim işimize bu kan taşırken, hemoglobin içinde oksijen taşırken ki demir de olsa, bizim işimize gelen hali farklı. Şöyle, demirin kimyasal şey olarak iki farklı değerliği var. Bir demir artı 2 değerlikli oluyor. Buna ferroz demir diyoruz. Bir de demir 3 değerlikli oluyor. Buna ferrik diyoruz. Ferrik sevmediğimiz. Neden sevmediğimizi söyleyeceğim. Şimdi artı 3 ile artı 2 arasında ne fark var? Bakın artılardan bahsediyoruz. Biz aslında değil mi elektron dönörü olduğunda eksili olanları hani daha çok tercih ediyoruz. Eğer bir şeyin artı 2 iken artı 3'e geçmişse aslında proton sayısı artmış. Demek ki eksi olan elektronu azalmıştır. Bu böyle bilenler için bir bilgi. İlk defa dinleyenler için demirin artı 2 ve artı 3 özelliklerinde bizi ilgilendiren, vücutla uyumlu olanı, iş yapabileni, hatta işte anlatmaya çalıştığım gibi mideden bağırsaktan emileni 2 değerlikli olan demir artı 2 değerlikli olursa hem emilimi yeterli olur. Artı 3 olduğunda emilmiyor. Hem vücudun içinde de daha çok işe yarar. Emilimi bir köşeye koyduk. Biz konuyu virüse, askorbik aside vesaire bağlayacağız ya. O yüzden dönüyoruz. Hemoglobin kısmından devam ediyoruz. Hemoglobini nereden biliyoruz? Kan sayımı yaptırıyoruz. Kan sayımında yazıyor işte. RBC yazıyor. Red blood cell, kırmızı kan hücreleri. Onun altında hemoglobin, hematokrit. Kısaltmalı yazsa bile her birimiz bunun ne olduğunu biliyoruz. Şimdi o hemoglobinin işte düşük olduğunda anemimiz oluyor. Acaba demirimiz mi eksik falan günlük konuşmalardan biliyorsunuz. O hemoglobinin hem kısmı hem ve globulin. Globulin kısmı bir protein, bir de hem kısmı var. Bizim konumuz hem kısmıyla. Çünkü demir o hemin içinde duruyor. O hemin bizim için kıymeti de bize oksijen taşıması. Kanımızdaki kırmızı rengi veren kırmızı hücreler, al yuvarlar vücudumuzdaki oksijen taşıyan hücreler. Bunlar oksijeni taşıyabilmek için içerilerindeki hemoglobinin içine koyuyorlar. İçine koyarken hemoglobinin içinde bir demir var. O demirle oksijen birbirine bağlandığı için vücutta taşınabiliyor. Yoksa gaz olarak dolaşamıyor. Çok küçük bir miktarda olan dolaşıyor. Yani ben nefes aldığımda, o nefes akciğere gittiğinde, akciğerin o alveolcüklerinden içeriye girdiğinde, onun etrafındaki küçük damarcıklardan geçen eritrositler, rin içerisindeki işte o hemoglobinin hemini bu oksijeni tutuyor. Demiriyle beraber. Nasıl tutuyor? Demir işte 2 değerlikli olursa. Yani demir artı 2 tıpkı emilimde gerekli olduğu gibi hemoglobinin heminde de o değerde olmalı ki oksijene bağlansın.
demir artı 2 halindeki hemoglobinin hemi ve oksijen bir araya geldiğinde oksihemoglobin oluyor. Yani hemoglobin içerisinde oksijen var oluyor değil mi? Böylece o gidiyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya oksijeni bırakıyor. Yani akciğerden nefes alıyorsun ama parmağın ucuna kadar gidiyor. Oraya oksijeni bırakıyor. Oradaki metabolik artık olan karbondioksiti alıp geri getiriyor. Nasıl üretiliyor karbondioksit biliyorsunuz. Her nefes aldığımızda oksijen içeriye giriyor. Hücreye giriyor, sitoplazmaya giriyor, mitokondriye giriyor, ATP üretiyor ama en sonunda karbondioksit üretiliyor enerjiyle beraber. İşte o küçücük her bir hücredeki karbondioksiti de bu şekilde toplayıp geri getirip akciğerden bizim dışarı vermemizi sağlıyor. Şimdi ne öğrendik? Demir önemli. Vücudumuzda eritrositlerin içinde var. Oksijen taşımakta görevli. Fakat tıpkı emilirken işimize yaraması gibi vücudun içinde de işimize yaraması onun artı 2 değerlikli olmasıyla ilgili. Demir ve oksijen bir aradayken hemoglobinde gitti bıraktı ya. Bıraktığı anda o demir aslında artı 3 değerlikli oluyor. Yani bir değer kaybetmiş oluyor. Artı çoğalma gibi düşünmeyin. O iyi bir şey değil gibi düşün. Biz 2 istiyoruz. 2'den istediğimiz bir elektron azaldığı için, eksi yük azaldığı için artı artıyor ve demir artı 3 oluyor. Yani aslında demir oksitlenmiş oluyor. Nedir oksitlenme? Aynı dışarıdaki demir gibi. Artı 2 değerlikli ise parlak ve pırıl pırıl gibi düşünelim. Artı 3 değerlikli ise oksitlenmiş, paslanmış demir gibi düşünelim. Oksijeni bıraktıktan sonra bu hale geliyor. İşte tekrar oksijene bağlanabilmesi için bu demir artı 3'ün tekrardan artı 2 olması lazım. Yani bir yerlerden ona birilerinin elektron vermesi lazım. İşte askorbik asit bizim için burada devrede. Ne yapıyor? Biz besinlerle, taze sebzelerle, meyvelerle vitamin C olarak aldığımızda, askorbik asit molekülü olarak aldığımızda bunu vücudun içerisinde dolaşıyor ve nerede demirin artı 3 hali varsa onu hemen redüklüyor, düzeltiyor oksidasyonunu. Onu tekrardan artı 2 haline getiriyor. Böylece oksijenlenip devam edebiliyoruz. Şimdi buraya kadar bu normalde vücudun içinde olan şeyler diye anlattık değil mi? Ama biz virüse döndüğümüz zaman yeni çıkan yayınlarda diyor ki bu virüs sadece akciğerde tek bir şey yapmıyor. O solunum zorluğunu sadece akciğerde yapmıyor. Bu virüsün hemoglobinle de bir derdi var. O hemoglobinin içindeki hem grubunda bir bölüme yapışıyor ve onun çalışmasını da engelliyor. Böyle olduğunda da hemoglobin yapısı bozulduğu için oksijen taşıyamıyor ve bu hastalarda akciğerleri daha bir şey değilken ve daha bozulmamışken bile hipoksi yani düşük oksijen basınçlı bütün hücreleri vücudun içerisinde dolaşıyor. Bunun sebebi nedir? Den bu sonuca varıyorlar zaten. Daha da enteresanı hemoglobinin bir zincirine böyle bir atak yaptığı için onu çalışmaz yaptığından ortada da kullanılmamış bir artı 3 demirler oluyor değil mi? Şimdi bunların ortada kalması vücut için iyi bir şey değil. Çünkü paslanmış demir iyi değil. Artı 3 demir iyi değil. Hemen artı 2 olması lazım. Paslanmış demir vücudun içinde dolanırsa eğer başka o bizim serbest radikallerle birleşip ki o kendi de bir serbest radikal böyle fenton reaksiyonları denen bir hareket yapıyor ve bu bir oksidasyon. Mesela cildimdeki güneş lekesi gibi gözüken, güneş lekesi demeyeyim de yaşlılık lekesi gibi gözüken bu lipofuskin denen şeyler var ya, işte aslında bunlar bir tür oksitlenmiş demir artığı gibi bir şey. Öyle anlayabilirsiniz. Yaşlanmanın bir sürü aşamasında bu oksitli demir halleri vücudun içerisinde var. Çünkü yaşlanınca bunlar temizlenmekte vücut tarafından zorlanıyor. Şimdi dönüyoruz tekrar COVID-19'a. Hemoglobinin bir zincirine saldırdığı için, hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini azalttığı için ortalardaki oksitli demir artı 3'ün kaldırılması lazım. O zaman da nereden biliyoruz mesela? Ferritin diye bir demir depomuz var değil mi? Demir deposu olan ferritin bunları ortalıktan toplayıp yok edilmek üzere karaciğere doğru ya da karaciğerden üretiliyor, yok edilmek üzere bunları topluyor. O yüzden de siz şeylerde okursanız ya ferritin çok artıyormuş bu hastalıkta gibi yazıları da bir yerlerde görebilirsiniz. Bağlayalım.
Demir artı 2 değerlikli olursa oksijen bağlayabilir. Oksijeni bıraktıktan sonra artı 3 olduğunda tekrardan redüklenip pasının giderilmesi ve bir yerden elektron vermesi gerekir. Bunu askorbik asit çok güzel yapar ve hemen olayı çözer. Ama askorbik asit azsa, biz doğal, işlenmemiş, mümkünse pişmemiş sebze ve meyve yemeği az tutuyorsak, yaşımız ilerlediği için vücudun içerisinde gene de vitamin C azsa, öyle söyleyelim, askorbik asit azsa, bu hastalıktaki oksijenin taşınmasının engellenmesi için de daha zor baş edebiliriz ve daha çok o oksijensizlik durumuna düşebiliriz. Çok basit olarak demek ki aslında şimdi bir sürü yayında var. Türkiye'de de uygulanıyor değil mi? Hastalar eğer yoğun bakım şartlarındaysa veya daha öncesindeyse hastane şartlarındaysa onlara bu askorbik asidi yüksek dozda vermeye çalışıyorlar. Bunu şeyde yapmıştı, Çin'de yapmıştı, Amerika'da yapıyor. Ne işe yarıyor diyorsanız işte bu işe yarıyor. Yani virüs bizim oksijen taşıyıcı hemimizin içindeki hemin bir zincirine bulaşıyor. Oraya yapışıyor. Orada onun oksijen taşımasını azaltıyor. Dolayısıyla akciğerdeki olaylardan bile önce hasta sözde nefes alırken gene de bir yetmezlik hissediyor. Ve diyor ki Amerika'daki yoğun bakım hekimleri ve bizdekiler de artık, yani bu sadece bir solunum zorluğu durumu veya pnömoni değil. Bu sanki yüksek irtifaya çıkınca olan durumdaki gibi bir oksijen yetmezliği diyorlar. Değil mi? Yüksek irtifada da oksijenin konsantrasyonu az olduğu için hemoglobinin demiri onu yeterince satüre olup tutamıyor. O da benzer bir şey yani. High altitude sickness diyorlar. Buradan ve bu çalışmaları da bağladıklarında virüsün hemoglobinde bir derdi olduğu ve ona bulaşarak onun oksijen taşımasını engellediği ortaya çıkıyor. Bir yani durum olarak. Bizim için de burada bilmemiz gereken, ne kadar çok bitkisel ve çiğ ve işte yeşil ve sarı ve limon ve işte vesaire vesaire bildiğiniz şeyleri gövdeye koyarsak, o zaman biz bu ortada kalmış şeyler için, oksitli demirler için redüktan bulmuş oluruz. Bunu biz normal hayatımızda da yapalım. Zaten. Yani zaten normal hayatımızda da yapalım. Ki hazır olmanın ötesinde her zaman için zaten demire bir redüktan lazım. Oksijenin daha iyi dolaşması için, işte demirin bizi o lekeler gibi yaşlandırmaması için. Vitamin C'nin, demirin ve virüsün hikayesi böyle ve konu oksijene bağlanmış oluyor. Biz mesela oksijene bağlanmayı şöyle de anlayalım. Nasıl demir eksikliğinde yorgun oluyorsunuz, soluk oluyorsunuz, halsiz oluyorsunuz? Niye? Çünkü demir olmazsa demirle beraber oksijeni kim taşıyacak? İşte bu da oradaki demiri bozmuş gibi oluyor. Artı 2 değerlikliği artı 3'e çıkarmış oluyor hemoglobinden ayırdığı zaman. Dolayısıyla taşıyamıyor. Gene aynı yorgunluk gibi şeyi düşünün. Ayrıca Amerika'daki yazılarda diyor ki COVID hastalarında yüksek fibromiyalji görünüyor. Fibromiyalji de aslında bir oksijenizasyon, bir demirle ilgili sorundur aslında. Bizim normal daha önceki konuşmalarımızdan da bildiğimiz üzere bir oksijen sorunudur aslında fibromiyajide ve demir eksikliği varsa verilince düzelir. Basitçe biz günlük hayatımızdaki diğer bir noktayı da tamamlayalım. Demir hapı alalım mı almayalım mı? Demir hapı alıyorsak artı 2 değerlikli mi ona bakacağız. Biz ferroz arıyoruz. Ferrik aramıyoruz. Öyle olsa bile yapacağımız şey onun yanında mutlaka askorbik asidi, vitamin C'yi veya vitamin C içeren bitkileri, sebzeleri, meyveleri neyse bol miktarda almamız gerekiyor ki onun emilimi artsın. Aynı anda almamız lazım ki oksitlenmemiş olsun. Sonuç olarak COVID'in oksijensizlik yapması sadece bir akciğer meselesi değil, yanında da aynı zamanda yüksek irtifadaki oksijensiz kalan vücut hali gibi hemoglobinini bozması ve onun oksijen taşımasına engel olması, ortada kalan demirlerin de çok biriktiği ve vücut onları istemediği için zararlı olduğundan demir deposu ferritini yükselterek bir yerlere yığmaya, zararsız hale getirmeye çalışması olarak konuyu özetleyelim. Şimdi bu vitamin C'leri, askorbik asitleri hastanelerde vermelerinin amacı zaten dolaylı olarak oksijenizasyonu arttırmak oluyor.
Ama aynı şekilde antiviral veya işte antibakteriyel savaşta da gene var. Çünkü orada da gene sülfür konusundan, diğer antioksidanlardan, polifenollerden biliyorsunuz her zaman dönüp dolaşıp biz kendi hastalık durumumuzda hani paçamızı kurtarmak için bir yerlerden elektron bulmak durumundayız. Sülfürlerde elektron dönürüdür, polifenollerde elektron dönürüdür, işte morlarda elektron dönürüdür, askorbik asit de elektron dönürüdür. Dolayısıyla bunlara her şekilde ihtiyacımız var. Ama basitçe biz bugün demir artı 2 değerlikli demir hapı kullanmamız gerektiğinin yanında mutlaka vitamin C içeren besinlerle beraber almamız gerektiğini öğrendik. Hastalığın da bununla bir alakası olduğu için konunun sadece akciğerde değil, küçük küçük damarcıkların içerisindeki her türlü oksijen taşıyıcı hemoglobinle de bir derdi olduğunu öğrendik. Ki zaten o malaria hapı var ya, kullanılıyor işte sıtmada kullanılan denen. Bu sebepten işe yarıyor. Çünkü sıtma da hücrenin içerisindeki eritrositlerle zaten derdi vardır. O da hemoglobini tutarak bir hastalık yapar. Sıtmanın da zaten yaptığı şey o. O yüzden birbirlerine uydular aslında onlar. Yani sıtma ilacı da sıtmanın yaptığı şey hemoglobini tutmaktı. Bu da aynı şeyi tuttuğu için çalışıyor diyorlar. Bilemiyoruz. Bekliyoruz şeylerin sonuçlarını. Bugünlük bu kadar.